Evet. Ali abi bir poz ver. Evet. Evet, günaydın. Şu an Bakırköy'deyiz. Bakırköy'den yakıt ikmali yaptık. Cumartesi günü koronavirüs sebebiyle yasakların olduğu bir gün. İkimizin de izni olduğundan kimsenin gözüne batmadan sakin sakin şehir içinde turlama yapacağız. Bunu da size göstermek istiyoruz. Benden de herkese selam olsun bu arada. Hoş geldin Bünyamin. Hoş bulduk. Geçen sefer mikrofonum olmadığı için bağlantı yapamamıştık. Artık çok merak ettiğiniz sesi duyabilirsiniz. Evet, geçen sefer Düzce'ye Bünyamin'e motor almaya gitmiştik. Orada Bünyamin'de motosiklet olmadığı için tek taraflı benim konuşmalarım tabi videoya yansımış oldu. Bünyamin'le interkom'dan konuştuk ama Bünyamin'in konuşmaları tabi mikrofon almadı. Öyle bir, o da deneme çekimi gibi bir şey olmuş oldu. Yani şu anda da zaten yeni aldığım mikrofonun deneme aşamaları gibi bir şey oluyor. Daha yeni monte ettik. Bakalım, umarım güzeldir yani. Yani biraz rüzgar var havada. Evet, hava biraz rüzgarlı. Bünyamin, o yüzden sen de biraz yüksek sesle konuşursan ben seni duymakta zorluk çekiyorum. Rüzgarlı havalarda bu interkomların nedense ses kalitesinde bir bozulma oluyor. İkimiz de Sena Ones interkom kullanıyoruz ama eğer hava rüzgarlıysa evet, iletişimde kalitesizlik oluşuyor. Bağlantının kalitesi biraz daha bozuluyor. Evet, doğru. Yani şu an 11 Nisan 2021 Cumartesi günü. Onu da not etmiş olalım. Hava sıcaklığı şu an 15'i gösteriyor ama hissedilen biraz daha düşük olabilir yani. Parçalı bulutlu. Güzel bir gün. Şu anda sahil yoldayız ama E5'ten gelmiştim ben Levent'ten Bakırköy'e. E5 yolu bayağı yoğun. Bugün yine onu konuştuk. Hani pazar günü nispeten daha az yoğunluk oluyor cumartesiye göre. Evet, yani hiç öyle bir kısıtlama varmış, yasak varmış gibi bir durum yok. Sanki herhangi bir günde bir cumartesi sabahı ya da bir pazar sabahı, cumartesiden ziyade pazar sabahı çıkmış gibi bir trafik var yani. Pazar sabahları da nispeten şey oluyor. Buranın manzarası çok hoşuma gidiyor benim ya. Çok güzel buranın manzarası. Ama hala çalışma var ve çalışmanın nereye varacağı da şu an tam belli olmuyor. Belki de kapatacaklar. Üstten baksana, şuradaki sitelerde oturanlara bağlantı sağlıyor. Muhtemelen oraya özel bir şey olursa iyi olmaz yani. Yani Nisan ayının ortasına geldik, hala tam ısınamadık. Bak, dün 10 Nisan 2021 Cuma günüydü ve Levent'te çalışırken iş yerinde bildiğin kar yağdı. Ciddi yani mi? Bir 10 dakika 15 dakika kar yağdı, böyle dolu gibi. Çok enteresan bir şekilde. Yağmur zaten hiç durmadı. Yani bölüm öğlenden sonra 3'e kadar yağdı. Yani çok şaşırdım ya. Hani bu sene kış da çok bu uzun iklim geçti. değişikliğinden dolayı aslında mevsimlerin tarihleri değişti gibi bir durum var sanki. Yani Nisan'da biraz kışa kayıyor. Mart, Nisan, Şubat. İşte Aralık, Ocak biraz daha, mesela bu sene normalden daha sıcak geçti sanki. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor muyum bilmiyorum da. Tabii İstanbul mevsimi için konuşuyoruz. Türkiye'nin diğer taraflarında farklıdır. Dün mesela Edirne'ye mi, Tekirdağ mı bir yerlere kar yağmış. Yani bayağı da yağmış yani. Şehir merkezine yağmamıştır muhtemelen de. Bir arkadaşım Kayseri'ye taşındı dün. Bugün paylaşım yapmış. Yani bembeyaz her yer yolda. Kayseri şehir merkezi mi bembeyaz? Yok, yol üzerinde Kayseri'ye doğru giderken böyle otobüsle yol üzerinde, oraya yakın yerlerde tabii. Bildiğin her yer bembeyazdı.
Bünyamin, aradan bir hafta geçti, sen bir hafta mı 2 hafta mı geçti motoru aldığından beri. Sen hafta içi falan da kullandın. Yok, hiç Kullanmadın mı hiç? kullanmadım. Yani şöyle, çantanın Top Case'in sırt yaslama pedi yoktu. İş yerinden çıkıp onu almaya gittim hafta içi bir gün, sadece iş çıkışı. Onu aldım. O kadar. Başka bir çıkmadım. Sen eski bir X-Max kullanıcısın. X-Max 250 de kullandın yanılmıyorsam, 300 de kullandın. 300 bayağı uzunca bir zaman kullandın. X-Max 300 kullandım sadece. 250 diye bilmiyorum. Yani hiç X-City mi? deneyimlemedim. Eskiden başka bir motorun vardı. Eski X-City 250 idi. Eski kasa, onda da X-Max 250 motoru vardı. Yani Aha. motor bile aynıydı ama Şimdi kasası sen farklıydı. bu motorunla onunla kıyaslayacak olursan Yok. Hiç alakası yok. hiç kıyaslama Yani baktığın zaman. yapılmaz mı diyorsun? Hiç farklı kulvarlarda bir motor. Yani Hani motosikletten çok fazla anlamayan adam, o da scooter, bu da scooter deyip karşılaştırmak ister bunu. yani şöyle, dışarıdan bir enduro sürücüsü veya normal touring motosiklet sürücüsü bu motora baktığı zaman, ya o alınır mı? Pahalı. Ona vereceğim parayla git Honda Cross Tourer al, işte 1200 GS al, bilmem başka farklı enduro sınıftaki motorları hani alın diyorlar hani. Ama şimdi uzaktan görüp karar vermekle yakından görüp incelemek, deneyimlemek çok farklı şeyler. Yani ben tamam, gönül ister ki 1200 GS al, bin keyfini çıkar, hani motosiklet camiasının son noktası diyebilir. İster ama yani şöyle, ağırlıklı nerede kullanıyorsun abi? İhtiyacına bak. Hani benim ağırlıklı kullanımım şehir içi. Yılda 20 gün, bir ay iznin oluyor. Onda da şehir dışı yapıyorsun. Ben Bir X-Max'e de de hafta şehir dışı. sonları İstanbul çevresi yakın yerler. Tabii yani aynen öyle. Yani 1200 GS'le bir Şile'ye gidip geleceksen hafta sonları gerek yok yani. Hani motora yazık olur. Bana göre tabii. Ama ben X-Max'te de uzun yola gidiyordum ama biraz da orman kamplarına merakımız olduğu için, böyle dağ bayır, oralara da hani gidebilecek ve şehir içinde de ihtiyacını karşılayabilecek bir, tabiri caizse SUV, yani motosikletin SUV denilen böyle bir alanında, yani konseptinde tek olan bir motosiklet. O yüzden yani iyi ki almışım diyorum. Yani şu anda çok memnunum yani motordan. Herhangi bir eksikliğini görmedim yani şu ana kadar. Sadece bagajı 2 tane kask değil de bir tane kask alıyor. Top Case'i Kendi bagajı kask alıyor mu? Sığıyor mu? evet, bir tane full face kask sığıyor. Ondan sonra o benim işimi görüyor. Aslında senin şu anki bagaj hacmin NC750'ye çok benzer bir şekilde herhalde, değil mi? Evet, bire yakın yani. Top Case ölçüleri aynı olduğu takdirde hemen yakın birbirine. Yani ben bir profesyonel motosiklet kullanıcısı değilim. 5 yıllık motosiklet kullanıcısıyım. O yüzden çok detaylı inceleme ve karşılaştırma yapamam. Bu zamana kadar kullandığım motosikletler az sayıda. Yani X-City 250, Benelli TNT 250 Naked. Ondan sonra Transalp 650 kullandım, 2005 model. Yani hepsini birer yıla yakın kullandım. X-Max 300'ü tabii 2 yıl kullandım. 2 tane kullandım, sattım hatta. Ondan sonra böyle bir motosiklete ihtiyacı olduğu için kesinlikle hani çok fark var arada, yani ciddi anlamda. Şehir içinde daha rahat. Kesinlikle yani. Benimkine aynen. göre şehir içinde çok daha rahattır, o kesin yani. Ben de çok sıkıntı yaşamıyorum da, ama ben de öyle her gün işe gidip gelen bir insan değilim. Her gün işe gidip gelsem bununla muhtemelen problem yaşayacağım. E5'te özellikle. Aynen öyle yani. Ya gittiğin yer eğer böyle TEM istikametindeyse, zaten TEM'de biliyorsun şey var. Emniyet şeridi var. Orada emniyet şeridi olduğundan dolayı zaten hangi motorla gidersen git herhangi bir sıkıntı yaşamazsın şehir içinde de. Ama ben evim Bakırköy'de olduğundan
E5'i kullanmak durumundayım. O yüzden zaten motoru da ulaşım amaçlı kullanmıyorum. Daha çok hafta sonları böyle değişiklik, gezme. Bak yine hava soğuk olmasına rağmen hareketli bayağı sahilde. Evet. Mesela şu İnsanlar geziyor. önümüzdeki bizim gibi geziyor. Ha, bu araba da aynen öyle. İstersen bunu bir geçelim. Tamam. Sen şu an motoru şey mi, ekonomi modunda mı kullanıyorsun? Şu an evet. D modu diye geçiyor. Drive. Ondan sonra sport modu var. Hatta şöyle Esprit alayım. S3 olması lazım değil mi? Evet. Şu an D modunda. S modunu aldım şu anda. S modunu aldın da şimdi göstermeyince ne anlamı var? Niye aldın? Yani şu an sadece göstergede göstermiş oldum. Otoyolda onu da deneyimleriz. Bunu gidiyorken ben hiç de değiştirmiyorum da gidiyorken değiştirmenin bir zararı var mı acaba? Hiç servise falan sordun mu sen? Zannetmiyorum ya. Hani test sürücüleri de mesela izlediğim kadarıyla hareket halindeyken değiştiriyorlar yani. Bu şeydeki normal sürüş modlarından farklı bir şey. Bu şanzımanın şeyine bağlı bir mod. İşte Hani bir test değiştirme gibi bir şey. çalışma sistemine. Çünkü normal mesela NC'nin yenisi çıktı şimdi. Yenisinde elektronik gaz kolu koymuşlar. Ona sürüş modları koymuşlar. İşte yağmur, city vesaire. Orada gaz kolundan sanırım şeyi ayarlıyor. Muhtemelen onun dengesini Ha. oradan ayarlıyor olabilir. Gaz kolunun hassasiyetinden ayarlama yapıyorlar. Evet, evin önüne geldik. Sirkeci. Bayağı bir kalabalık var ya bildiğin. Hani bunlar turist mi yoksa market alışverişine çıkmış normal vatandaş mı? Buradan devam edelim. Ha, Soldan soldan direkt değil, Karaköy'e. pardon. Ha, Sağdan sağdan. devam edelim Hı? biz. Bünyamin. Şöyle aradan kaykılalım. Zallah. Eminönü. Baksana şu kalabalığa ya. Bunların çoğu turist herhalde. Ya şeyde Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de turist diye geziyor mu bilmiyorum da. Yani enteresan dediğin gibi. Şöyle etrafı da gösteriyorum bazen. İyi oluyor yani boş haliyle nispeten daha bir sakin haliyle çok Burası görüntü almak. Eminönü. Evet. Değil mi? Eminönü. Bak bu önden giden turist mesela. Dudaklarından öyle anlaşılıyor. Ya taksici dayı. Ya Allah Allah. Evet ben de onu anlamadım ya. Onun Şurada yolcu bizle bir derdi şurada mi yolcu var? bak şimdi şurada yolcu el etse mesela hemen önüme geçip basar frene. Muhtemelen öyle olacak. Şimdi de Karaköy'ün içine girdik. Şu park yeni yapılmıştı. Çok olmuyor. Gayet güzeldi Şu ya. sağ taraftaki değil mi? Oraya Fotoğrafçılar da bayağı oraya gelip fotoğraf çekiyorlar. Şunun arka sokaklarında böyle yıkık bir evler var vesaire. Bir şeyler var. Fotoğraf anlamında. Şu sağ tarafta grafitili sokaklar var. Hep teknik işte civatadır, tarım aletleridir vesaire satış yerleri.
Karaköy bunlarla mı meşhur diyorsun? Genelde onların satış yerleri buralar. Ha. Hani, Turist diye evet, turist diye polis arabası var, hem de medeniyetten dolayı. Evet, kuryeci abiler taşımaya devam. tatlıca. Düz gidiyorum Aha. abi karşıdan. Bir defa şu sağ tarafta çevirme vardı. O zaman da bir kaymakam kontrolü mü bir şey varmış. Biz de çıkmıştık şeye, gazeteye. Evet. Tabi şey, bir piksel kadar fotoğrafta. Bünyamin GoPro Hero 7 ile çekim yapıyor değil mi Bünyamin? Evet, Hero 7 Black modeli. Mikrofonum da Boya BY-M1 modeli. Benim kamera eski. Benimki şey Sony AS300. Eski kamera. Daha ilk çıktığı zaman almıştım. Fena değil ama sadece HD kalitesinde çekim yapabiliyor. Belki ben de ileride bir GoPro alırım. Mikrofonda Rode Lavalier Go aldım. Memnunum. Kameramdan memnunum ya. Aşağı yukarı bir yıldan fazla oldu kullanalı. Yani alalı. Önceki motorumla da kendimce çekimler yapıyordum. Güzel yani. Videolar izlenirse alırım GoPro 9. YouTube'dan gelecek gelirle değil tabi yani o. Abi ben YouTube'dan gelecek gelirle bir yal almayı düşünüyorum İstanbul'da. Tamam. Ondan sonra bir yatırım yapmayı düşünüyorum yani, böyle Ama gezebileceğim. aslında amaç sadece bizim için de bir hatıra kalsın. Aynen öyle, kendimizce. Belki motosiklete ulaşım ve erişimi olmayan insanlar da bizle birlikte bu duyguyu biraz olsun tatsın. Vodafone Arena. Vodafone Park oldu. Evet. Cumhurbaşkanımız yasaklamıştı ya arenaları. Sağ tarafımız Dolmabahçe Sarayı. Saat Kulesi. Şu yukarıdan aşağıya inen yolun manzarası çok hoşuma gidiyor benim.
Birazdan Bünyamin'in bütün boş zamanını geçirmiş olduğu mekanları göreceğiz. Değil mi Bünyamin? Evet abi, sosyetenin hızlı çocuğuydum ben normalde. Yani piyasanın Sonra çok hızlı. büyüdüm, bıraktın mı o işleri diyorsun? Sonra bıraktık, yani imana geldik. Elimizi ayağımızı çektik. Normalde burada hep trafik olur. Evet. Bak bu da mesela düz yolda gidiyorken bir şeyler yapıyor ki böyle kendince. Evet, işte Bebek. Benim mekanlar hep buralar böyle. Eski hızlı olduğum zamanların yerleri. Oh ne güzel açtın kapıyı. Bak. Doblocu da yandakilere, yolda yürüyenlere çarpmayayım diye bana çarpacaktı. Neyse, içimden küfür etmiş oldum. Böyle bu yolda gidiyorken hiç gazlayamıyoruz ya. Şöyle biraz gaz vereyim dedim. Evet, olabilirsin. Bak bu da taksiyle turist gezdiriyor muhtemelen. Boğaz'dan dev bir gemi geçiyor. Rumeli Hisarı, karşımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Sol tarafta da Rumeli Hisarı. Evet, şöyle Hisar'ı da alalım. Müze kartlarımızı aldık. Bir Topkapı Sarayı Müzesi'ne gittik. Ondan sonra kaldı. Evet, müze kartının da bir yılda Bir değil mi yıl onun süresi, geçerli evet. diye. Onu değerlendirmek lazım ya. Evet. Çok da pahalı bir şey değilmiş ama ya müze kartı. 60 liraya mı almıştık? Haha. Buraları geriye göre biraz daha tenha. İstinye'deyiz. Bunu Emirgan. Emirgan süt iş. Doğru ya. Emirgan. İstinye daha Emirgan ileride. doğru ya. Karıştırdım ya. Emirgan süt iş. Bu yolda trafik yaratan işletme. Öyle değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle vallahi. Buranın valilerinden kaynaklı, bir de yoğunluğundan kaynaklı trafik oluyor her zaman. Sakıp Sabancı Müzesi. Arada motorla ilgili bilgi de vereyim. Yani şu anda sele konforu ile ilgili hiç durmadık videonun başından beri. Yani nereden beri durmadık? Bakırköy'den. Bakırköy sahilden bu yana konforu gayet güzel. Yani yapı itibariyle XMX 300'e göre biraz sert gibi duruyor ama hani ağrıma yönünden, yani konforu yönünden şu an bir şey hissetmiyorum, yani bir ağrı hissetmiyorum veya konforsuzluk yok yani. XMX'i uzun yollarda da çok deneyimledim. Hiçbir şikayetim olmadı selesinden. Ya şu an Bakırköy'den buraya bende de bir sıkıntı yok ama bu tabi
benim alışmışlığımla ilgili bir şey. Ben bundan önceki motorum Dük 250 idi. Ben o Dük 250 ile seninle birlikte Antalya tarafına tura çıkmıştık. Tamam, orada sıkıntı yaşamıştım Dük 250'de ama oradan bir alışkanlık var. Hani konforlu bir motor kullanmış olsaydım belki derdim o zaman. İşte bu NC'lerin gerçekten serisi çok rahatsız vesaire diye. Gerçi geçen hafta seninkini test ettiğim zaman konforlu gelmişti. Benim motora göre seninki konforlu gelmişti. Uzun yola gittiğim zaman falan tabii bir mola vermek gerekiyor yani. Bir mola ihtiyacı hissediyorsun. Orası ayrı bir şey zaten. Ayrı bir ya sola selen konforlu bile olsa zaten mola vermen gerekiyor yani. Aynen öyle. Yani şu selenin üzerine koyulan şeyler var. Uzun tura çıkıyorken falan belki onlardan alıp bir denerim, bilmiyorum. Bu motorla en uzak tarafına gittim. hastane niye bana bu? Nereydi orası ya? Kaz Dağları tarafına gittim. Çok bir problem yaşamadım. Güzel. Ama bir Antalya'ya çıksam gitsem muhtemelen orada belki bir sıkıntı yaşarım. Ya ona göre de dinlenerek gidilir. Hani pek problem olmaz gibi. Burada film çekimi var galiba. Veya dizi. Dizi veya film çekimi var gibi duruyor. Karavanlar park etmişti. Şimdi yasaklar olunca da böyle köy yollarına girilmiyor. İlla ki şehrin içinde gezmek gerekiyor. Bir defa bir Rumelihisar'ına gitmek istemiştik. Orada jandarma çevirdi. Nereye gidiyorsunuz sorguluyor. Rumeli Fener'e. Ben ne dedim? Rumelihisar'ı şeyde ya. Geçtik ya. Ben niye bugün hep yanlış söylüyorum? Yayının heyecanı olsa gerek. Aynen öyle. Şu elektrikli motorlar çok ilginç ya. Tahta oturuyor gibisin. Ama araç yolunda onlar tehlikeli olabilir Tabii bence ya. o böyle küçük kasabalarda falan ihtiyarların kullanacağı bir şey. İleride alacağımız motora. Buranın ismini sen söyle, ben söylemeyeyim. Yeniköy. Tarabi il sınırlarına yanaştık. Buralarda yürümesi de, motosiklete binmesi de, bisiklete binmesi de hepsi keyif. Çok keyifli. Çok güzel bir manzara. Abi dünyanın birçok ülkesine gittim, gezdim, gördüm. Yani Türkiye gibisi yok ya, İstanbul gibisi. Doğru söylüyorsun. Yani. Bu büyük Tarabya Oteli, The Grand Tarabya. Tarihi çok eski bir otel. Bünyamin'cim sen bu Grand Tarabya ile iletişime geç. Videomuzda bunlardan bahsedeceğimizi söyle. Reklam parasını hesabımıza göndersinler abi. Evet abi. Tamamdır. $10.000 iyi mi reklam için? $10.000 ne abi? Yerel televizyon musun sen? Değil mi? Uluslararası kanallarda İngilizce de yayınlarız. Aynen İyi öyle. olur. Bu köpek biraz sakat gibi geldi bana. Evet. Köy yollarında devamlı köpek saldırısına uğradığımızdan zaten Alışkınız. alışkınız.
Geçenlerde bir video izledim. Ruh hastasının bir tanesi böyle köy yolunda ilerliyorken köpek saldırıyor. Sonra ileriden dönüyor. 3-4 defa gidiyor geliyor, köpek bunu kovalıyor falan. Adam nasıl keyifleniyor ama. Ben videonun sonunda düşeceğini falan bekledim ama düşmedi. Yani o video düşmeyle sonuçlanması lazımdı. Evet, şu an İstanbul'da şöyle kimsenin olmadığı bir sahildeyiz. Arkamız böyle. Şöyle dinliyorum. Yakasının sahilini gezdik. Biraz da Bir de Anadolu yakasına gidelim dedik. Anadolu yakasını turlayalım. Beykoz'dur, Beykoz sahilidir vesaire. Eğer açıksa Beykoz'da Bayramoğlu dönerden bir paket döner alıp sonra müsait bir yerde yiyeceğiz. Bünyamin Bey, yedin mi dönerini? He? Bayramoğlu dönerini yedik ve güzelce doyduk. Tabi dikkat çekmemek için bir benzinliğin arkasında sote bir yerde yedik. Mutluyuz. Geziyoruz. Güzel bir gün. Benim görüşlerim bunlar. Şöyle bir yerdeyiz. ATM'nin arkasında. Şöyle motorları da gösterelim. Evet, şimdi Beykoz sahilde yemeğimizi yedik. Bayramoğlu dönerden aldığımız ürünleri. Şöyle bir manzara eşliğinde, güzel bir manzara. Yalnız bu Bayramoğlu döner de bedavadan bayağı reklam aldı ha. Değil mi ya? Evet, adamı reklam ettik. Neyse, tamam. Bir dahaki sefere şey isteyelim ya. Onlara da sen bir yaz. Tabii. Ya onlardan reklam parası. bedeli almamız lazım. Böyle olmaz yani. Abi kaç basıyor bu? Abi ne kadar istersen o kadar basıyor.
Bünyamin Bey, neredeyiz? Harem iskelesinde feribot bekliyoruz. Yarım saatlik bir süre var. Dinleniyoruz bir yandan da. Güzel oluyor. Keyifli bir günün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güzel. Feribot yolculuğunu uzun zamandır yapmamıştım ben de. O yüzden feribotla dönmeye karar verdik. Seviyorum İstanbul'da feribotla karşıya geçmeyi. Tamam. Yanına diyor ya. Şu yaya yoluna diyor. Yaya yolu mu? Yaya yolu mu? Boşa git boşa. Yan yana bırak. Güzeldi ya yolculuk. Evet, keyifliydi. Güzeldi. Biraz rüzgarlıydı ama güzeldi yani. Hiç kimsenin hiçbir şekilde ışığa uymadığı bir yol burası da. İstanbul'da yasağın olduğu dönemlerde taksiciler, normal otomobil kullananlar hepsi bir garip araba kullanmaya başlıyor. Sanki yolda sadece bunlar var, başka kimse yok. Evet. Aynen öyle. Aynaya falan daha az Hiçbir şekilde bakıyorlar. Bakmıyorlar. Dikkat Adam etmeden aynaya bakmadan yolda U dönüşü yapıyor falan böyle. Saçma sapan şeyler oluyor. evet. O yüzden yasak zamanı dışarı çıkıyorsan daha da dikkatli kullanman gerekiyor. Bugün de İstanbul'un gezmedik sahilini bırakmadık yalnız ha. Değil mi? Uçtan uça bayağı bitirdik sahilleri. Şu an Eyüp istikametine doğru yeni açılmış olan tramvay hattının Burada tramvay hattı mı açıldı yani? güzergahında. Tabii Nereye şuradan gidiyor? tramvay geçiyor. Ali Beyköy'e zannedersem. Peki. İzleyen arkadaşlara da teşekkürler. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hadi bay bay. Güzel bir gezi oldu. Tekrar görüşürüz.